Merhaba arkadaşlar. Bugün size kapari otunu tanıtmak istiyorum ve göstermek istiyorum. Bileniniz bilir, bilmeyeniniz şimdi görecektir. Ama ne kadar faydalı bitki olduğunu da anlatayım, biraz bilgi vereyim size. Bu genelde Türkiye'de güney bölgelerde, yani nerelerde? Aydın, ondan sonra Denizli, Antalya gibi bölgelerde olur. Yani olduğu yerler kıraç bölgelerdir. 100-150 yıl yaşayan bir bitkidir. Dikil, kendiliğinden doğada olur. Hani Türkiye'de daha yetiştirilmesi yapılmıyor. Bugün bir tatil günü. Mayıs ayının ortalarındayız. Tabii ki mantar sezonu bitti. Ben her yıl bu bitkiden kendime 2-3 kilo toplarım. Ve bundan turşu yaparım. Çok güzel olur. Yani yemesini severim. Çok fazla yemediği sürece de bir sıkıntısı yoktur. Şimdi bitkiyi göstereyim. Ben bir taraftan da toplayacağım. Beraber toplayalım. Bitkimiz görüyorsunuz böyle. Bu çalı tipi bir bitki. Çalı tipi bitki. Şeyleri bu. Ürünleri. Yani tohumları bunlar. Nohut büyüklüğünde oluyor. Daha bu en fazla nohuttan biraz daha büyük oluyor. Oradan yapıp yeniliyor. Turşusu yapılıp yeniyor. Biz turşusunu yapıyoruz en azından. İçerisinde bol miktarda A ve E vitamini var. A ve E vitamini demek tabii ki birçok hastalığa da iyi geliyor. Faydaları da var. Araştırabilirsiniz E ve A vitamini olduğunu. Etkin madde olarak da içerisinde kalsiyum, aynı zamanda çinko ve potasyum yönünden çok yüksek olan, potasyumu çok yüksek olan bir çiçek. O yüzden de dediğim gibi birçok hastalığa yapıyor. Özellikle de MS hastalarının destek olarak aldığı bir bitki. Turşu olarak tüketiliyor dediğim gibi. Öncelikle alıyoruz. Bunları bidonluyoruz. İçerisine tuz katıyoruz. Bayağı yüksek miktarda. Bu içerisindeki aromasını, yani kendinden gelen aromasını alıyor. Eğer bu aromayı almazsanız çok acı oluyor ve yiyemiyorsunuz zaten. Mutlaka ki bu aromayı almanız gerekiyor. Bu aromayı aldıktan sonra 6 ay boyunca 3 kere 4 kere suyunu değiştiriyoruz. Suyunu değiştirdikten sonra da bunu turşu şeklinde, aynı salatalık turşusu kurar gibi kuruyoruz. Bu şekilde her zaman dediğim gibi topluyoruz biz bunu her yıl. Mayıs aylarında çiçek açar genelde bunun. Kökü ve yani kökü de ilaç sanayinde ve boya sanayinde kullanılıyormuş ama bizim tabii ki şu anda gördüğüm veya benim bildiğim direkt yemek için kullanıyorum ben. Dediğim gibi benim çocukluğum bunu toplamakla geçti. Okul harçlıklarımı hep bununla biriktirdim, çıkarttım ben. Özellikle de ortaokul zamanında. Yaklaşık saatte 1 kilo civarında toplanıyor. Çok öyle hani amşamta toplanan bulunan bir bitki değil. Yani bulunmaya çok bulunuyor ama gördüğünüz gibi tek tek toplamamız gerektiği için bayağı bir uzun sürüyor toplamamız. Ondan dolayı da bu şekilde yapıyoruz. Topluyoruz. Şimdi de biraz daha bilgi vereyim ben size. Yani sindirim sistemlerine çok faydalı. Sindirim sistemlerini düzenliyor. Zayıflamaya faydalı. MS hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Araştırabilirsiniz. Kapari dediğiniz zaman bütün bilgileri bulabiliyorsunuz. Hani ben de böyle çok ilaç gibi tedavi yöntemi gibi söylemek istemem de en azından hani benim bildiğim kadarıyla böyle faydaları var. Dediğim gibi araştırabilirsiniz.
Çiçekleri bu şekilde. Kurak yerlerde oluyor ve bildiğim kadarıyla Türkiye'de yetiştirilmiyor açıkçası. Doğadan toplanıyor sadece. Bu Denizli bölgesinde, aynı zamanda sahil bölgelerinde çok fazla var. Hani az değil. Gerçekten çok yüksek miktarda bulunuyor. Böyle gelirim, toplarım. Gördüğünüz gibi çok çabuk üreyen bir şey değil. Hani deyince kolayla birikmiyor. Ondan dolayı tek tek çiçekleri topladığımız için zor oluyor. Ama biz hani kendi şeyimiz için, yemek için topluyorum ben şu sıra. Eskiden dediğim gibi şeyleri çok şeydi. Satışı çok iyiydi bunun. 1 kilo günde 10 kilo kadar toplardım 10 saat uğraşarak. Ve bu benim yani yaklaşık bugünün değeriyle 100-150 lira bir para yapardı. Bu da benim harçlığımı çıkartırdı okulda. Sıcağın altında 10 saat boyunca da bunu topladığımı da bilirim arkadaşlar. Ama şu anda tamamen kendim yemek için topluyorum. Zaten öyle bir maddi değerde artık yok. Bir ara çok iyiydi. Ve buradaki inanın Denizli bölgesinde tamamen bir gelir kapısıydı. Ama sonra ihracatında bir durmama oldu, bir şey oldu. Tamamen bitti. Bu şekilde görüyorsunuz. Otların arasından şey yapıyoruz. Yani biraz daha bilgi vermeye çalışayım ben bildiğim kadarıyla. Çok kurak bölgede oluyor. Su kesinlikle istemiyor. Bunların şimdi Evliya Çelebi'nin bile vakti zamanıyla 400 yıl önce çok faydalı bir dediği bir bitki. Hani bu da bizim ülkemizin, bölgemizin değeri. Size de bilgi vermek istedim ben. Kendidir. Toplaması baya zordur. Bilmeyen için özellikle çok acı bile verebilir. Beraber biraz daha toplayalım. Bugün 1 kilo kadar toplamayı planlıyorum. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat gibi buradayım. 1 kilo kadar toplayacağım. Ondan sonra dönerim. Sabah özellikle erken çıktım. Havası ısınmadan önce. Çünkü artık buralarda 30 derece, 35 derece olursa hava sıcaktı. Hava ısınmadan toplayayım. Geriye döneyim diye düşündüm. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde hasatını yapıyoruz diyeyim. Özellikle Avrupa'da çok seviliyor. Marketlerde de gördüm ben. Kapare, küçük kavanozlarda. Böyle 20 lira, hani yarım kilosu 20 lira gibi bir fiyatı vardı. Turşusu yenilmeye hazır hali. İnanın ben bunu aslında normalde çok hızlı toplarım. Yani 2 elle beraber toplarım. Tabii şu anda bir elimde telefon olduğu için çok hızlı toplayamıyorum. Ama bu şekilde baya da şey oluyor. Yorucu da oluyor.
etkileyen de sıcak oluyor bunu ilerleyen saatlerde. Çünkü sıcak olan bölgeleri seven bir bitki. Olduğu bölgeyi de görüyorsunuz. Bakın. Ova. Bayağı kurak. Hani böyle çok şey bir yer değil. En tehlikeli işlerden bir tanesi de görüyorsunuz otların, çalıların ve çalıların olduğu bölgede oluyor. Aynı zamanda yılanların da sevdiği ve yaşadığı yerlerde. Ondan dolayı açıkçası bayağı bir dikkatli olmak gerekiyor. Zaten hani yılanın bana zararı olmaz, ben zarar vermediğim sürece, ama dikkatli olmak gerekiyor tabi. Gidip de üstüne basarsak tabi yılanın da canını yakarsak o da bizimkini yakar. Ondan dolayı gayet dikkatli, sakin şekilde bakarak topluyorum ben bunu. Gibi. Çocukluğum bu otları toplamakla geçti benim. Açtığım hep bunları toplayıp biriktirdim okul açtığımda. Biliyorsunuz mantar sezonu bitirdik arkadaşlar. Artık çıntar zamanına kadar, yani Eylül-Ekim'e kadar mantar olarak buluşmamız biraz zor. Eğer başka şeyler olmazsa. Burası da var da çok aşırı otlu ve dibini görmediğim için açıkçası girmek istemiyorum. Riske girmek istemiyorum. Sonuçta yılan da soğuk yüzlü bir hayvan. Karşılaşmak istemiyorum açıkçası. Şu bölgede gayet güzel olmuş. Bak. Şuna bakar mısınız? Şu anda en taze hali bunun bu. Bu köken büyür. Kışlarında tamamen kurur bu. Hiç dışarıda belirtisi bile kalmaz. Her yıl tekrardan kendini tamamen yeniler. Büyür. Baya büyür. Ve özelliği şu, benim bu bitkide gördüğüm. Bu tohumlarını topladığın sürece tekrardan tohum yapmak için büyür. 2-3 metrelik çalı gibi böyle köken deriz biz. Kökenler haline gelir. Top tabii ki eskiden değerli olduğu için herkes topluyordu. Şu anda yüzüne bile bakım olmadığı için artık eski kadar büyük köken olmuyor. Ufak. Yani biraz daha büyüyor. Çiçeklerini açıyor. Bunların daha bir de şeyleri var. Tohumları. Karpuz deriz biz. Karpuz gibi küçücük. Böyle ne kadar diyeyim, erikten biraz daha büyük bir şey olur. Sonra da açılır. Kırmızı kırmızı tohumları vardır içerisinde. Açılmadan önce toplarsan onların da yemek değeri var. Yeniliyor. Ama ben şimdi açıkçası onu hiç denemedim. Direkt olarak sürekli denediğim, topladığım benim bu tomurcukları. Açtıktan sonra da inanın çok güzel bir çiçeği var. Bunu toplamaya devam edeceğim. Tabii ki bütün bir saat boyunca size bunu toplayamayacağım için
toplayayım. Sonra tekrardan görüşürüz. Bir bilgi vereyim dedim. En azından böyle bir bitki olduğunu da bilin diye. Bilenleriniz kesinlikle vardır. Bilmeyenleriniz için. Ben çok severim böyle toplayıcılığı. Hani bu şimdi kevere toplarım. Kekik toplarım vaktinde. Tam şu sıra kekik de zamanı. Dağ keki. Bir günde gidip onu toplayacağım. İnşallah fırsat olursa onu da size çeker. Beraber toplarız onu da. Arkadaşlar geleli yaklaşık 15 dakika oldu. Ya işte 100 gram falan oldu. Ben devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Öyle bir yerdeyiz. Burası Denizli Honas. Sevgiler, saygılar.